Gelin bakalım. Gelin. Yaptığınız hesaba göre bize verecek paranızın olmadığını söylemişsiniz. Evet hünkârım. İşletmelerin topladığı paralar, edilen kar, borçların dönem taksidine ancak karşılık geldi. Duyun-u Umumiye'nin son 5 yıllık tahsil ettiği para 2.554.418 lira. 1881-1882 yıllarında 615.000 lira olan tuz geliri her yıl nizamla artarak geçen yıl 900.000 liraya ulaştı. Rakamlar ortada. Şimdi siz bana kalkmış, para kazanılmadı diyorsunuz. Siz tahta çıkmadan evvel alınan borçların taksidi düşülünce hesap bu oluyor efendim. Borç taksidi aynı, gelir artıyor. Lakin bize kalan para yok. Öyle mi? Öyle. Siz eşkıyalık mı yaparsınız? Vaktiyle alınan borçları tahta çıktığım vakit kucağımda buldum. Osmanlı maliyesini nizama sokmak ve borçları ödeyebilmek için Duyun-u Umumiye'yi kurmaya mecbur kaldık. Lakin sizin dolandırıcı olduğunuzu hesaba katmadık. Yaptığımız bütün işlemler kayıt altındadır efendim. Kayıt altında öyle mi? Adapazarı civarından aldık dediğiniz tütün miktarı 150.000 ton. Lakin sattığınız şirkete 250.000 ton satmışsınız. 100.000 ton nereden çıktı? Tuz tekeliyle alakadar Girit idaresi Girit'ten 300.000 ton tuz almış. Hindistan mıntıkasına sattığıysa 550.000 ton. Fazlasını nereden buluyorlar? Siz bizi uyuyor mu sanıyorsunuz efendi? Bu rakamları kabul etmiyoruz. Ben kabul ediyorum. Çiftçilerin verdiği rakamlar bunlar. Bindiniz tabii milletin sırtına. Adil olsanız mesele yok. Yoksulluk azalmıyor. Lakin zenginlik artıyor. Sizin zenginliğiniz. Duyun-u Umumiye'nin tek meselesi siz tahta çıkmadan evvel alınan borçları ödeyebilmek. Çaldıklarınızla o borçlar çoktan kapanmıştı. Bunu reddediyorum. Canımı sıkmayın. Adil olun. Size verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Borçlarımızı ödüyoruz. Bu millet çalışıyor, didiniyor. Siz üç kağıtla milletin malını devletinden saklıyorsunuz. Mesuliyetlerinizi kağıt üzerinde yaptığınız uyanıklıklarla yalana çeviriyorsunuz. Hepsinin farkındayız. Hepsini biliyoruz. Selim Paşa'ya verdiğimiz hesap dışında verilecek başka hesabımız yok. Osmanlı maliyesine verilecek paramız da yok. Son sözümüz... Son sözünüz olacak. Çağımızın eşkıyaları. Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri ne der bilir misiniz? Hayır hünkârım. Bir malda 3 ortak vardır. Birincisi mal sahibi. Yani sen. İkincisi kader. O hayır mı yoksa şer mi getireceğini sana sormaz. Üçüncüsü mirasçıdır. O da bir an evvel başını yere koymanı bekler. Ölünce malını alır götürür, sen de hesabını verirsin. Eğer gücün yeterse, sen bu 3 ortağın en acizi olma. Şimdi bu üçüne bir dördüncüsü eklendi paşa. Milletin malına göz dikmiş eşkıyalar. Bunların arasında en güçsüzü olmayacağız. Sultanım. İlacınızı getirmiştim.
beni düşünmeniz ne kadar güzel. Bugün yalnız çalışıyorsunuz sanırım. Kemalettin Paşa bir iş için çıkmıştı. Birazdan gelir. Siz ilacınızı için isterseniz. Ben bir su alayım. Sabırsızlanıyordun. İşte vakit geldi. Didar Sultan'a bana bu fırsatı bahşettiği için minnettarım. Bugün hak yerini bulacak. İnşallah. Sen o askersin. Firuze'yi öldürmeye kalktın sen. Sessiz ol Hatice. Kemalettin, sen bu adam kim biliyor musun? Hatice, Lütfü buraya Bidar Sultan'ın emriyle geldi. Bidar Sultan mı? Niçin? Çünkü Firuze bir yalancı ve birazdan da her şey ortaya çıkacak. Her şey kontrolüm altında. Sen şimdi git. Kimseye de bir şey söyleme. Abdülkadir. Biraz vaktin var mı? Var. Ama yine aynı mevzuları konuşacaksak. Hayır. Aynı mevzuları konuşmayacağız. Sadece sana bir şey göstermek istiyorum. Nedir? Gel benimle. Başımızda bir duyunu umumiye belası var paşalar. Lakin bu sizin iradenizle kuruldu. Çaremiz mi vardı paşa? Tahta çıktığım vakit devlet iflas etmişti. Devlet gelirlerinin %80'i borçlara gidiyordu. Tahta çıktığımız vakit dış borç almadan bütçeyi dengelemeye çalıştık. Devlet kadrolarında israfa mani olduk. Saray giderlerini şahsi maliyemizden karşıladık. Rus Harbi'nden doğan borç için Çar'ı ikna ettik ve faizsiz kapattık. Ben tahta çıktığım vakit 220 milyon sterlin borç vardı. Duyunu umumiyeyi kurarak devletin maliyesini yaşattık. Buna mecburduk. Duyunu umumiyeden sonra borçların ödenmesi katlanılacak vaziyete geldi. Şimdi bütçe açığımızı kapatıyoruz ve borçlarımız azaldı. Bir yandan borç öderken bir yandan da taş üstüne taş koyduk. Rumeli demir yolunu bitirdik. Hastaneler açtık. Okullar açtık. Ordumuzu yeniledik. Gemiler aldık. Yeni silahlarla donattık ordumuzu. Yılda 823 kilometre yeni yollar yapıyoruz. Osmanlı bayrağını taşıyan tam 50.000 gemi var. Tarım arazileri için sulama kanalları açtık. 15.000 kilometre telgraf hattımız vardı. Peki ya şimdi? 35.000 kilometre. Posta teşkilatımız büyüdü. Tahta çıktığımız vakit 5 milyon mektup taşınıyordu. Şimdi 18 milyon. Tuz üretimimizi %66 arttırdık. Tuğla, cam, pamuklu kumaş, kağıt, çini fabrikaları kurduk. Biz tahta çıktığımız vakit 898 milyon kuruş ihracat yapıyorduk. Peki ya şimdi? 1.9 milyar kuruş. Eyvallah. Payitahtın sokaklarını gaz lambalarıyla aydınlattık. Sokakları imar ettik. Osmanlı Devleti her manada büyüdü. Lakin
Duyunu umumiye görüldüğü üzere resmen haraç alıyor. Yol kesip eşkıyalık yapanlardan farkları yok. Biz adil olacaklarını düşünmüştük. Lakin adil olmadılar. Hünkârım, bütün bunları Duyun-u Umumiye'ye rağmen yaptık. Bu Duyun-u Umumiye'den kurtulsak, vallahi billahi uçarız. Def edeceğiz inşallah paşa. Borcumuz azaldı. Onlar da bunu bildikleri için gerçek rakamlarla karşımıza çıkamıyorlar. Belki biraz yapacağımız yeni işlere ara versek hünkârım. Köprü, yol gibi işleri tehir etsek. Borçları ödesek. Asla. Millet hizmet bekler. Millete hizmet edeni de milletin duası korur. Çalışmaya mecburuz. Duyunu umumiye meselesini nasıl çözeceğiz hünkârım? Abdülhamit işin peşini bırakmayacaktır. Her hesap zamanı olan şeyler. Ben para kalmadığını söylerim, onlar itiraz ederler. Belli bir miktar ödemeye razı oluruz. Bu sefer tek kuruş verilmesini istemiyorum. Siz hiç endişelenmeyin. Vergi toplamak için yaptığımız masraflar onların denetimi dışında. Masraflar daha da artsın. Elbette. Ben hesap uzmanıyım. Masrafları artırmak benim işim. Duyunu umumiyeye de boyun eğmeyeceğiz. Biz hangi vakit namerdin meydan okumasından kaçtık? Hangi vakit durduk? Hangi vakit boyun eğdik? İnşallah bir hal çaresini bulacağız. İnşallah. Hüseyin Paşa'yı yeni ordu için vazifelendirmiştik. Bir yandan çalışmalarımız devam etsin. Lakin bir muradımız vardır. Emredin hünkârım. Mevcut askerlerden bir birlik kurmak isterim. Nasıl bir birlik? Vazifeleri ne olacak? Siyasi ve içtimai meselelerle alakadar olacaklar. Devletimiz binbir tehlike altında. Gün geliyor sefaretlerde bir mesele çıkıyor. Gün geliyor birileri milletin parasına çöküyor. Limanlarda arızalar çıkıyor. Bu işlerle alakadar olacaklar. Tam isabet kesbetmiş bir fikir hünkârım. Ne güzel olur. Askerleri Hüseyin Paşa seçecek. Mahmut Paşa ise askerlerin giyimi, kuşamı, kalacakları yer ve eğitimleriyle alakadar olacak. Onlara hukuk öğretecek. Çünkü vazifeleri sadece askeri olmayacak. Başka ne tür vazifeler yapacaklar? Yakında göreceksiniz. Duyunu umumiye ile alakalı mı? Sualimizdeki ısrarın bir maksadı var mıdır paşa? Yok hünkârım. Yok. O halde size söyleneni yapınız. Bak yine karşılaştık. Bekle. Korktun mu? Bırak beni! Korktum tabii. Bana yaptıklarının hesabını soracağım sana. Bırak beni! Bir şartla bırakırım seni. Benden af dileyeceksin. Bana attığın iftira için af dileyeceksin. Kim olduğunu söylemeyeyim diye iftira attın bana. Onurumla oynadın. Beni yalancı çıkardın. Suçunu itiraf edersen bırakırım seni. Tamam. Tamam söyleyeceğim hakikati. Ben sana... Ben sana yüz vermedim diye saldırdın bana. Beni öldürmek istedin. Hayır. İmdat! İmdat! Yardım edin muhafızlar! Gebertirim seni yalancı. Hayır. Abdülkadir. Muhafızlar! Atın bu adamı zindana.
Sadece asılacağı gün çıkacak oradan. Şehzadem! Yalan söylüyor! Yemin ederim yalan söylüyor! Şehzadem! Yalan söylüyor! İyi misin? Geçen gün Bidar Sultan ve Naime'ye karşı adımı vermedim. Bu iyiliğinin altında kalmak istemem. Bidar Sultan sana saldıran askeri saraya getirmiş. Lütfi mi? Evet. Az önce kendi gözlerimle gördüm. Dikkatli ol. Az kalsın evleneceğim kızı öldürtüyordun. Ne yapmaya çalışıyorsun anne? Sana bu kızın bir yalancı olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bense bir kez daha Firuze'nin doğru söylediğine inandım. Oğlum bu kız çok tehlikeli bir insan. Nasıl yaptı, nereden anladı bilmiyorum. Lakin vaziyeti öğrenmiş. O yüzden öyle konuştu, biliyorum ben. Anne yeter! Senin hezeyanlarından da bıktım usandım artık. Beni de Firuze'yi de rahat bırak. Vasfi Efendi ben çıkıyorum. Benim biraz daha işim var. Size hayırlı geceler. Paşam, kağıdınız düştü. Kemalettin, senden tek bir şey istiyorum. Hatta sana yalvarıyorum. Vasfi'yi gönder buradan. Bir vazife ver ona ve çok uzun zaman uzaklarda kalmasını sağla. Kolay gelsin. Sağ olun paşam. Karaso, Abdülhamit'in güvenini kazanmalı. Bunun için ona yardım edeceksin. Hakkında olumlu görüşler bildirildi. Lakin Abdülhamit için bu yeterli değil. Ne yapmayı düşünüyor? Ne yapmak istediğini bilmek istiyorum. Eğer üstüne gidersem şüphe çekerim. Şüphe çekmeyecek bir yol bul. Sen sıradan bir paşa değilsin. Şehzadenin dayısısın. Bir yol bulacağım. Demiryolu için para meselesini hallettiğimizi düşünüyorum. Duyunu umumiye tek kuruş vermeyecek. Başka bir yerden para bulabilir mi? Hayır. Hem yeni bir içtimai birlik kuruluyor. Bunun için de epey bir masraf yapılacaktır. Bir ihanet ordusu kurmak zor. Ama bizden biri başlarında olursa bunu başarmış oluruz. Ben o meseleyi hallederim. Halledersiniz tabii. Ama askerleri seçerken binbaşı Hilmi'yi unutmayın. Hünkârım, bu demiryolu meselesini çözmemiz elzemdir. İşin kaderini Karasu'nun ellerine bırakamayız. Para bulup hakimiyeti ele geçirmemiz icap eder. Siz merak buyurmayınız paşa. Bir hal çaresini düşündük. İnşallah. Gel. Hünkârım, Rıza Paşa emrettiğiniz üzere geldiler. İçeri alın. Buyur. Beni emretmişsiniz hünkârım. Rıza Paşa, vaktiyle size bir maden imtiyazı vermiştik. Evet hünkârım.
İngiliz ve Fransızların gözü vardı. Evvela vergileri arttırdınız, yine de yılmadılar. Sonra zat-ı âliniz lütuf buyurup bize vermiştiniz işletme hakkını. İmtiyaz yabancıların eline geçmesin diye size verdik. Bor madenini çıkarıyor musunuz? Evet hünkârım. Gittikçe de bor madeninin kıymeti artıyor. Madeni nasıl satıyorsunuz? Hünkârım, madeni Sultan Çayırı'ndan çıkarıyoruz. Bazen İzmir limanından, bazen İstanbul limanından satışını yapıyoruz. Tabii Duyun-u Umumiye müfettişlerinin aracılığıyla. Bu madeni Duyun-u Umumiye'nin müfettişleri duymadan satsak alıcı bulur muyuz? Buluruz hünkârım. Lakin Duyun-u Umumiye antlaşmalarına göre... Biliyoruz paşa. Lakin onlar bu anlaşmayı bize yanlış hesap getirerek, bizi dolandırarak ihlal ettiler. Hem de tüm sabrımıza rağmen yıllarca benim milletimin malına el koyup devletimden bunu saklıyorlar. Madem adil davranmıyorlar, biz de oyunu onların istediği gibi oynarız. Siz alıcı bulunuz. Emredersiniz hünkârım. Alıcılar itibar edeceğimiz birileri olsun paşa. Ticaret yapmak isteyen yabancı tüccar bulunuz ki gidip meselenin sırrını Duyun-u Umumiye'ye satmasın. Devletlerle işi olmayan Amerikalı bir tüccar biliyorum hünkârım. Merak buyurmayınız. O tüccarla anlaşınız. Emredersiniz. Bu tertipten kimsenin haberi olmasın. Gel. Müsaade var mı şehzadem? Buyurun. Müsaade edersen seninle dayın olarak konuşmak isterim. Dayı yeğen gibi. Öyleyiz zaten dayı. Bana istediğini söyleyebilirsin. Neden bir iş yapmıyorsun? Bak kaç yaşına geldin. Bu halin hem beni, hem valideni, hem de hünkârımızı üzüyor. Ben ne yaparsam yapayım onları memnun etmeyi başaramayacağım. Muhalif gazeteleri okuyorsun. Nelerden memnun olmadıklarını hepimizden iyi biliyorsundur. Muhalif sesleri biraz olsun azaltmak için bir şeyler yapabilirsin mesela. Ne yapabilirim ki dayı? Ciddiye alınmak istiyorsan ciddi işler yapmalısın. Siyaset yap. Siyaset yapanların hali ortada. Hepsi Avrupa'da. Onların yaptığı siyaset boş laf. Hürriyet diyorlar ama bunun için sadece konuşuyorlar. Sana onlar gibi yap demiyorum. İşte gerçek hürriyetin önünde duran Duyun-u Umumiye diye bir bela var. Kapitülasyonlar devletimizin belini büktü. Hepsi çarşaf çarşaf yazıyor zaten gazetelerde. Onlar sadece yazıyor. Sen icraata geç. Bu belayı kaldıramıyorsak etrafından dolanacak bir şey yap. Ne yapabilirim ki? Bunu sen bulacaksın. Bulduğun zaman hanedanın da, hünkârımızın da gözdesi olacaksın. Bor madeni imtiyaz meselesi. Marco Polo Tibet'ten İtalya'ya getirmiş ilkin. 1850'lerde Bebek köyünde mermer işleriyle uğraşan bir Polonyalı eski ortağı de Mazur'e bir heykel hediye etmiş. Bordan mı yapmış heykeli? Polonyalı neden olduğunu bilmiyor. Lakin de Mazur heykelde yüksek miktarda bor olduğunu anlar. Sonra heykelin yapıldığı taşın nereden geldiğinin peşine düşerler. Yolları Karesi sancağına düşer. Susurluk civarı. Sonra da sultandan imtiyaz isterler. 1865 yılında amcam Sultan Abdülaziz de Mazur'e imtiyazı verir. O vakitler kayda alçı taşı olarak geçmektedir. Biz de bu madenin ehemmiyetini anladık paşa.
Bu topraklarda çokça var. Benden önceki baş mabeyinciniz Süreyya Paşa'nın notlarından okumuştum. Bu konuya ciddiyetle eğilmişsiniz. Yabancılara bor madenini işletme hakkını vermemişsiniz. Ben de merak ederdim. Kömürü dahi yabancılara işletirken neden bor için izin vermediğinizi. Bor da petrol kadar kıymetli olacak paşa. Bizim petrol hususundaki gayemiz, petrolü bizden 100 yıl sonra bu topraklarda yaşayanlara bırakmaksa, bor madenini 150 yıl sonra milletime bırakmaktır. Gayemiz budur. Ne istiyorsun? Beyhude uğraşmayın. Beni buradan gönderemeyeceksiniz. Söyleyeyim dedim. Sen ne buraya, ne de oğluma layık değilsin. Oğlunuz böyle düşünmüyor ama ben de öyle. Bilakis ben kendimi bu saraya çok yakıştırıyorum. O askerin söyledikleri doğruydu. Seninkiler değil. Ama yine ona iftira atmayı başardın. Ne yazık. Bunu hiçbir vakit ispat edemeyeceksiniz. Bu ne cüret? Ne edepsizlik? Size karşı ilk defa açık konuşayım dedim. Dürüstçe söylüyorum. Beni yenmeniz mümkün değil. Hatırlar mısınız? Çocukken Naime Sultan ve şehzademizle birlikte bana da satranç dersi aldırmıştınız. Çok faydasını gördüm o derslerin. Adımlarımı atmadan evvel iyice düşünüyorum. Size teşekkür borçluyum. Nereye basacağımı, nerede sağlam duracağımı sayenizde hesap edebiliyorum. Tıpkı sizin gibi yani. Onun için vazgeçin artık. Bu defa savaşın galibi benim. Dilşad'ın böyle kaçar gibi haber vermeden gitmesi de gösteriyor ki bu işte kesin bir parmağı var. Benim hatam. Daha dikkatli olmalıydım. Bir anahtara sahip çıkamadım. Vaziyeti hünkârımıza anlatırken söylerim. Seni de cezalandırır. Selim Paşa da gerçeği öğrenince yıkılacak. Kızının üstüne titriyordu. Artık ona da malumatı vermeliyiz. Dur bakalım. İyice emin olalım. Boş yere Dilşad'ın günahını almayalım. Bir haber var mı Söğütlü? Bir iki adres buldum. Muhalif bir yayın evine sık sık gidip geliyormuş. Theodor Herzl'a hayrandı. Belki o yüzden gitmiştir. Bir de birkaç kez şu adrese gidip geliyormuş. Ver bakayım. Hatta dün de oradaymış. Gidip bir bakalım. Hayırdır? Beni çağırmışsın. Dayım Hüseyin Paşa ile konuştuk. Bir şeylerden bahsetti. Anlat kardeşim. Duyunu umumiye meselesi. Biliyorsun, vergileri topluyorlar. Vergi toplama bahanesiyle maliyemizi sömürüyorlar. İşte dayım bu düzeni delebileceğimizi söyledi. Eğer bu işi başarırsam babamın da teveccühünü kazanmış olurum. Eğer bu işi becerebilirsen gerçek bir şey yapmış olursun. Bir şehzade sömürü düzenine büyük bir gedik açmış olur. Ama nasıl? Ben sana yardım edebilecek birini tanıyorum. Kim? Mahmut Paşa. Ben şimdi çıkıyorum. 1-2 saate gelirim. Söyle. Ne öldürecek misiniz beni? Hayır, öldürmeyeceğiz.
Seni buradan göndereceğim. Çünkü zarar görmeni istemiyorum. Şimdi sana bir gemi bileti alacağım ve buradan uzakta senin güvenli olabileceğin bir yer temin edeceğim. Ben sadece size yardım etmek istemiştim. İnan ben de sana yardım etmek istiyorum. Buyurun. Bay Erzıl. Siz burada mı oturuyorsunuz? Evet. Niye gelmiştiniz? Selim Paşa'nın kızı Dilşat'ı tanıyor musunuz? Dilşat'ı tanıyorum, evet. Kendisinin birkaç kere buraya girdiği görülmüş. Biz de kiminle görüştüğünü merak ettik. Evet, buraya geldi. Kendisi benim iyi bir okurum. Kitaplarımda yazan bir konuyla ilgili konuşmak istemişti. Misafiriniz mi orada? Kedi. Kedim var. Kim bilir neyi devirdiğini. Başka bir sualiniz yoksa müsaadenizle. Neden tetkik ediyorsunuz Dilşat'ı? Başına kötü bir şey gelmedi umarım. Yok, merak etmeyin. Kendisi Edirne'de, teyzesinin yanında. Sevindim. Peki, iyi günler. Nereden çıktı şimdi bu? Ne işi olur Şehzade Abdülkadir'in düğünü umumi meselesiyle? Ona mı kalmış? Gitsin kendine başka bir meşgale bulsun. Hem nereden heves etmiş buna? Dayısı söylemiş. Kim? Hüseyin Paşa mı? Evet. Ya Abdülkadir'in de kafasına yatmış. Yahu bir kerecik ufacık bir faydan dokunsun be pederim. Ne haltlar karıştırıyorsun acaba Hüseyin Paşa? Ne diyorsun? Hakkın var Sebahattin, hakkın var. Ben bugüne kadar bu Abdülkadir'i çok kullandım. Bari çocuğa bir faydamız olsun değil mi? Şimdi sen git Abdülkadir'e de ki hünkârımız bir tüccarla konuşuyor de. Bu düğün umumi meselesiyle ilgili bir plan yapıyorlar de. Abdülkadir ne yapacak? İşte Abdülkadir o tüccarın ismini öğrenebilirse düğün umumi düzenini delmenin de bir yolunu bulacaktır. Pederim, sen bilmiyor musun bu tüccarın kim olduğunu? Bilmiyorum, nereden bileceğim? Ama bu tüccar saraya gelecek. Abdülkadir beklesin. Fırsatını bulunca da konuşsun. Sen git Abdülkadir'e böyle söyle. Benimle uğraşmak neymiş? Görsün Hüseyin Paşa. İpliğini pazara çıkaracağım onu. Seni kaybederken kazanmak beni mutlu etti. Parvus çok önemli bir müttefikini kaybediyordu Erzıl. Senin ne zaman oyuna süreceğini iyi hesaplamış. Ne istiyor senden? Demiryolunu bitirir bitirmez petrolü ele geçirmek. Abdülhamit'in buna iyi bir cevabı olacaktır. Hamlesini yaptı. Demiryolunda söz sahibi olabilmesi için paraya ihtiyacı var. Ama bulamıyor. Duyun-u Umumiye'ye bel bağlamıştı. Duyun şefi de resti çekmiş. Ne yapmayı düşünüyorsun? Sen hiç hamur yoğuran bir fırıncı gördün mü Erzıl? Nereden çıktı şimdi? Biz ve Osmanlı'yı düşündüğünde fırıncı ve hamuru gelsin gözünün önüne. Biz fırıncıyız, Osmanlı da hamur. Fırıncı hamuru kıvama getirene kadar evirir çevirir. Tezgaha vurur, sertçe tokatlar, yumruklarıyla döver. Ta ki hamur pişirme kıvamına gelene kadar biz de tam bunu yapacağız. Bir ihtilal yapacağız. Sonra bir karşı ihtilal daha, sonra bir tane daha. Ta ki hamur kıvama gelene kadar yapmaya devam edeceğiz. Sonra bir güzel pişirip onunla besleneceğiz.
Abdülhamit kimseden değil, sadece senden korkmalı. Şehzadem, galiba bir yol buldum. Ne buldun? Pederimle konuştum. Ne dedi? Bir tüccar varmış. Senin yapmak istediğin işi ufak çapta yapıyormuş. Kimmiş peki? Güvenilir biri mi? Hünkârımızın tanıdığı biriymiş. Daha güvenilir birini bulamayız herhalde. Lakin kim olduğunu bilmiyorum. Nasıl bulacağız peki? Tüccar bugün sarayda olacakmış. Ayağına gelecek yani. Mahmut Paşa ve Hüseyin Paşa o askeri birlik meselesini ne yaptılar? Emrettiğiniz üzere askerleri seçip birliği oluşturmaktalar. Bu acelenizin maden meselesiyle bir alakası var mı hünkârım? Var paşa. Var. Gel. Rıza Paşa geldi hünkârım. Gelsin. Gel Rıza Paşa. Bu Amerikalı tüccarla konuşabildiniz mi? Konuştum hünkârım. Müsbet karşıladı. Onun için de bir fırsat olduğunu söyledi. O halde en kısa vakitte madenlerin limandan teslim edilebileceğini söyleyebilirsiniz. Selim Paşa'yla da konuşun. Kaç ton ne kadara satılacak karar verin. Emredersiniz hünkârım. Rıza Paşa ile gelen tüccar siz olmalısınız. Evet, benim. Ama siz kimsiniz? Ben Şehzade Abdülkadir. Öyle mi? Memnun oldum şehzadem. Sanırım Rıza Paşa'yı bekliyorsunuz. Evet, biz kendisiyle görüştük, anlaştık. Şimdi kendisi hünkârımızla görüşüyor. Vaktiniz varsa ben de sizinle bu hususta konuşmak isterim. Tabii. Şehzademizle görüşmek şereftir. Hazır ol! Binbaşı Hilmi, emir ve görüşlerinize hazırdır paşam. İsterseniz askerleri ben seçeyim. Sizin bu konuda daha evvel hatalar yaptığınızı biliyoruz. Hüseyin Paşam, bu söylediğiniz çok geçmişte kaldı. Cahiliye zamanlarımda. O zamanlardan edindiğim tecrübeyle şu an çok şükür vatan evlatlarını gözlerinin içinden baktığım gibi ayırt edebiliyorum. Siz hiç tasalanmayınız. Şimdi müsaadenizle. Evet. Askerler, vatanın yiğit evlatları, anaların kınalı kuzuları, harp meydanlarının aslan yavruları. Aranızdan bir manga asker seçeceğiz. Hepiniz bizler için kıymetlisiniz. Lakin bu seçeceğimiz askerler hususi bir görevle vazifelendirilecek. Bu seçeceğimiz askerler siyaseten, içtimaen ve askeriyen devleti âlinin menfaatlerini korumakla vazifeli olacaklar. Bu vazife için gönüllü olanlar bir adım öne çıksınlar. Çık! Aferin evlatlarım. İşte sizden vazife şuuruyla beklediğim de tam buydu. Hepiniz bizler için kıymetlisiniz. Lakin maalesef bir manga asker seçmek zorundayız. Sen, baştan ikinci sen evladım. Uzun boylu evladım, bir de sen. Son olarak da en baştaki evladım sen.
Seçtiklerin bir adım öne çıksınlar. Çık! Hey maşallah. Hüseyin Paşam, diğer yarısını da siz seçiniz isterseniz. Sorumluluğu paylaşmış olalım. Hay hay. Devletimizle yaptığınız ticaretin mahiyetini öğrenmek isterim. Ben uzun zamandır devletinizle ticaret yapmaktayım. Ama malumunuz Duyun-u Umumiye diye bir bela var. Hem tüccarın kanını emiyor hem de devletin. Biz bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Rıza Paşa ile anlaştık. Ne ticaret yapıyorsunuz? Bor madenciliği. Nasıl yapacaksınız bu ticareti? Çıkarttığımız madenleri limandan götürüyoruz. Ama limanda Duyun-u Umumiye'nin memurları oluyor. Tetkik ediyor her şeyi. Şimdi Osmanlı askerleri mallara eşlik edecek. Askeri malzeme olarak yükleyeceğiz. Böylece hem devletimiz hem de siz kazanmış olacaksınız. Evet. Kan emici Duyun'dan da kurtulmuş olacağız. Hala.